Herkese merhaba ve Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza dönelim. Tanrı'ya inanmak, bu mantıklı bir eylem mi yoksa sadece kendimizi iyi hissetmek için sığındığımız bir liman mı? İşte bugün ünlü filozof J.L. Mackie'nin bu devasa soruyu nasıl ele aldığını, nasıl acımasız bir mantıkla didik didik ettiğini konuşacağız. Mackie'nin bütün derdi, bütün meselesi aslında bu soru. Tanrı inancı rasyonel olarak temellendirilebilir mi? Ama bakın, o bu işe duygularla, hislerle ya da vahiylerle yaklaşmıyor. Hayır, onun tek bir aracı var. Felsefi aklın o soğuk, keskin ve asla taviz vermeyen merceği. Peki, Mackie'nin bu analizine tam olarak dalmadan önce gelin onun oyun alanını bir tanıyalım. Yani hangi kurallarla oynuyor, bu soruşturmayı hangi temel üzerine inşa ediyor, bunu anlamak çok önemli. Mackie en başta çizgiyi çok net bir şekilde çekiyor. Diyor ki, mesele teizmin rahatlatıcı bir inanç olup olmadığı değil, onu doğru kabul etmek için geçerli nedenler olup olmadığıdır. Bakın bu çok kritik. Yani bir inancın size ne hissettirdiği başka bir şey, o inancın doğru olduğunu iddia etmek için elinizde ne olduğu bambaşka bir şey. İşte bu ayrım, Mackie'nin bütün felsefesinin adeta temel direği. Şimdi gelin belki de en bilinen, en popüler argümana bakalım. Eminim hepimiz duymuşuzdur veya bir noktada aklımızdan geçirmişizdir. Şu evrene bir bakın, ne kadar karmaşık, ne kadar düzenli. Sanki birisi tarafından tasarlanmış gibi, değil mi? İşte felsefede buna teleolojik argüman ya da daha popüler adıyla tasarım argümanı deniyor. En klasik örneği de şu meşhur saatçi analojisidir. Düşünün, sahilde yürürken karmaşık bir saat bulsanız, bunun tesadüfen rüzgarla, dalgalarla oluştuğunu düşünür müsünüz? Tabii ki hayır. Dersiniz ki bunu bir saatçi yapmış olmalı. İşte argüman da evren için tam olarak bunu söylüyor. Argümanın mantıksal adımları da aslında oldukça basit, bakın. 1. Evrende inanılmaz bir karmaşıklık ve düzen var. Bu bir gözlem. 2. Bu düzen tesadüf olamaz. Bu zeki bir tasarımın eseri olmalı. Bu da bir çıkarım. Ve 3. O zeki tasarımcı da Tanrı'dır. İşte argümanın vardığı sonuç bu. Peki kulağa bu kadar mantıklı, bu kadar sezgisel gelen bu argüman, Mackie'nin o keskin mantık süzgecinden geçince ne oluyor? İşte işlerin ilginçleştiği yer tam da burası. Mackie bu argümanı alıyor ve kelimenin tam anlamıyla parçalarına ayırıyor. Mackie'nin ilk ve en güçlü darbesi şu: bir tasarımcıya ihtiyacımız var mı gerçekten? Cevabı, hayır. Çünkü elimizde çok daha güçlü bir açıklama var: evrim teorisi. Darwin'in doğal seçilim mekanizması bize bir tasarımcı olmadan, yani kör, amaçsız bir süreçle biyolojik karmaşıklığın nasıl ortaya çıkabildiğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Yani ortada bir tasarımcı olmak zorunda değil. Ama Mackie burada durmuyor. Eleştirilerine devam ediyor. Diyor ki, birincisi, evreni bir saate, bir makineye benzetmek başlı başına zayıf bir benzetme. İkincisi ve belki de daha önemlisi, eğer bir tasarım varsa bile bu tasarım pek de mükemmel sayılmaz. Yani dünyadaki hastalıkları, doğal afetleri, genetik bozuklukları düşünün. Bunlar mükemmel bir tasarımcının işi olabilir mi? Bu kusurlar o fikirle açıkça çelişiyor. Tasarım argümanı böyle. Şimdi gelelim Mackie'nin teizme yönelik belki de en bilinen, en sarsıcı argümanına: mantıksal kötülük problemi. Mackie diyor ki, geleneksel teizmin temelini oluşturan 3 tane temel inanç var. Ve bu 3 inanç birbiriyle mantıksal olarak tutarsız. Yani bu 3 önermeyi aynı anda doğru kabul edemezsiniz. İkisini seçebilirsiniz ama üçünü birden kabul ettiğiniz anda mantıksal bir çelişkinin içine düşersiniz. İşte felsefede bu türden bir mantıksal çıkmaza, bu bulmacaya tutarsız üçlü adı veriliyor. Peki ne bu 3 önerme? 1. Tanrı kadiri mutlaktır, yani her şeye gücü yeter. 2. Tanrı tamamen iyidir. Ve 3. Dünyada kötülük vardır. Şimdi tek tek baktığınızda hepsi kulağa gayet makul geliyor, değil mi? Ama Mackie'ye göre bu üçünü bir araya getirdiğinizde işte o zaman mantıksal bir patlama yaşanıyor. Düşünün, eğer Tanrı tamamen iyi ise kötülüğü yok etmek ister. Bu iyiliğinin bir gereği. Eğer her şeye gücü yetiyorsa kötülüğü yok edebilir. Bu da gücünün bir gereği. Peki, o zaman dünyada neden hala kötülük var? İşte bu soru argümanın tam kalbi. Peki, tasarım argümanını çürüttük, kötülük probleminin o ağır yükünü omuzlarımıza aldık. Tüm bu rasyonel soruşturmanın sonunda Mackie bizi nereye getiriyor? Teizm hakkındaki nihai hükmü ne? Mackie'nin vardığı sonuç son derece açık ve net.
Tanrı'nın varlığına dair sunulan geleneksel argümanlar, mantıksal bir analize tabi tutulduğunda ne yazık ki ayakta kalamıyor. Rasyonel bir incelemenin altında eziliyorlar ve ikna edici olmaktan çok uzaklar. Hatta Mackey daha da ileri gidiyor, diyor ki, teizm sadece keyfi veya desteksiz bir iddia değil, aynı zamanda pozitif olarak irrasyonel olduğu gösterilebilecek bir iddiadır. Bakın bu çok güçlü bir ifade. Yani kanıt yok demekle kalmıyor, mantıksal olarak çelişkili olduğunu söylüyor. Ve işte Mackey, analizinin sonunda soruyu tekrar bize yöneltiyor. Bizi bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Eğer akıl yürütme, yani rasyonel argümanlar, Tanrı inancını desteklemekte bu kadar yetersiz kalıyorsa, o zaman inanç neye dayanır? Mantığın sustuğu yerde inanç hangi zeminde durabilir? Bu sanırım Mackey'nin bize bıraktığı ve her birimizin kendi içinde cevaplaması gereken en büyük soru.